Evet değerli dostlar, mekanik saatçiliğin nabzını tutmaya devam ediyoruz Forabox'ta Burak'la beraber. Son dönemde en çok merak edilen, en çok belki de soru olan yeniliklerin başında gelen Jaguar Aquair Racer 300 Date ve GMT. Evet, GMT yine bir diver saatinde bir GMT var. Keyifli dakikalar bizi bekliyor. Baktığın zaman Jaguar daha çok böyle otomobil, yarış kronografları falan ama Aquair Racer'da tabii dalış saati olarak bu sektörde ikon haline gelmiş modellerden biri. Yani o model ailesini kısaca bize bir tanıtsan. Senin dediğin gibi aslında Jaguar motor sporlarıyla bilinen bir marka. Daha çok onunla ilişkilendiriliyor ama dalgıç saatleri konusunda da iyi bir geçmişi var. Yaşı bize yakın olanlar diyeyim hatırlarlar aslında Jaguar 2000 diye bir seri var. Jaguar Professional 2000. Bu Jaguar'ın 1980'lerin sonu 90'ların başında üretmeye başladığı güzel bir dalgıç serisiydi. Pilli modelleri de vardı. Hatta bende Jaguar Super Professional 1000 diye bir modeli vardı ki sattığıma çok üzüldüğüm saatlerden biridir. Videolardan birinde altını çizmiştik. Sattığıma üzüldüğün saatleri var ya, bir liste yapsak. Değil mi? Evet. Karışır Kesin küçük bir film olabilir yani. Yaklaşık 20 senedir aslında Jaguar Aquaracer, Jaguar'ın ürün grubunda var. TAG'ın Heuer'i satın almadan önceki dönemlerinde bile aslında dalgıç saatleri var. Dalgıç saati Jaguar'ın mirasında, DNA'sında bulunan bir segment. Aquaracer da yaklaşık dediğim gibi 20 küsur senedir Jaguar'ın ürün grubunda yerini koruyor. Bence özellikle fiyat performans, mekanizma kalitesi ve marka prestiji olarak bu kutulara tik atabilen önemli bir ürün grubu. Yakın zamanda yani 2021 senesinde ciddi bir facelift geçirmişti. Evet. Makyaj geçirmişti ve DNA'sına yine sadık kalsa da modern, güçlü, kaslı, iri, sportif, kendini göstermeyi seven insanların tercih edeceği bir dalgıç saati haline gelmişti. Bu sene önemli bir makyaj daha geçirdi. Belki kozmetik yenilikler çok ön planda olmasa da kendine has bir mekanizmayla, yani kendisi için üretilmiş bir mekanizmayla tekrar saat severlerin karşısına geçti. Ya bu saate yapılmış güncellemeleri konuşacağız ama yani Aquaracer dediğinde benim aklıma şöyle bir şey geliyor Burak. Yani saat dünyasında bu koleksiyon aşamasına gelmeye başladığında Aquaracer muhakkak senin kategorine bir şekilde giriyor. Kesinlikle. Yani bir de tabii fiyat avantajı olan da bir model. Dolayısıyla bence bizi seyredenlerin çoğu muhtemelen bu Aquaracer'la bir yerde bir kesişme yaşamışlardır. Mutlaka. Özellikle dediğim gibi 2000'li yılların ortalarında çıkan, belki hatırlarsın, lacivert ve siyah renkte, kırmızı saniye ucu olan bir kolu vardı ve tam ortasında küçük bir yuvarlak çizgi daha vardı. Bu saat severlerin hemen hemen hepimizin bir şekilde radarına giren, belki koleksiyonda da giren, kendi adıma 2 renginde kullanmıştım. Güzel bir modeldi. Bu saatteki güncellemelere bir geçelim. Önce hangisini konuşalım? Kalibre tarafını mı? Kozmetik kasa tarafını mı? Ben kozmetikten biraz bahsedeyim. Şimdi Jaguar daha düz çizgilerden oluşan bezeliyle ve kaslı kasa yapısıyla Aquarazer'ı hep böyle maskülen, sportif, gerçek böyle bir tool watch, kendini göstermeyi seven bir tool watch olarak konumlandırdı. Özellikle 2021'de gerçekleşen makyajla bu tema daha da ön plana çıkmıştı. Şimdi aslında burada 2021'de yapılan son modern Jaguar Aquaracer çizgileri devam ediyor. Ama senin de bahsettiğin gibi içine konan mekanizmanın verdiği avantajla birlikte mesela 43 mm olan çap artık 42 mm'ye geldi. 13 mm'lerden otomatik modelde 12 mm'lere kadar düşürdü. Hakeza GMT modeli de üzerinde ekstra bir modül ve kol olmasına rağmen 13 mm'ler civarında kalabiliyor. Daha kompakt, sportif, dilinden feragat etmeden, bundan vazgeçmeden daha taşınabilir, daha güzel bir kasa ölçüsü önümüzde var. Her zamanki 300 metre su geçirmezlik devam ediyor. Bence bugün profesyonel tool watch tarzı bir dalgıç saati için olmazsa olmaz özelliklerden biri. Bu da önemli. Bunun dışında tabii ne var? Tek yöne dönebilen dalgıç bezelinin seramik minesi devam ediyor. Insert hala seramik. Aynı zamanda güzel, üzerinde Jaguar'ın kalkan logosu olan kurma kolu var kilitli. Bir de klasik dalgıç başta şeklinde arka kapak var. Onu çok severim. İlk Aquarazer'dan beri devam ediyor. Kozmetik açısından bakacak olursak mevcut konsept rafine edilmiş durumda. Yani şimdi bu Aquaracer'a bakıp kadranı konuşmamak mümkün değil. Kadran tasarımı bu saati sence hani hangi segmente doğru götürüyor? Yani bu kadran biraz böyle hani fantazi mi diyeyim, üzerindeki o dalga efektleri falan, yani yukarıya mı götürüyor? Daha böyle aşağı segmente mi götürüyor? Yani neler düşünüyorsun? Genel itibariyle kadran üzerindeki desen bence saati olduğu yerden daha yüksek konumlandırıyor. Neden diye soracak olursan aslında denizcilikle ilgili modellerde dikkat ettiysen ya dalga deseni var ya da teknelerin gövdesinde kullanılan tik ağacı çizgileri var. Yani bu Patek Philippe Nautilus'tan başlıyor. Ondan sonra belki Mido'ya kadar devam ediyor. Jaguar'ın kendine bir kadran motifi seçmesi bence onu birazcık daha yükseltiyor. Tabii, ve kendine özel bir segment yaratmış gibi oluyor aslında. Yaklaştırıyor. Yalnız buradaki dalga teması
temasını diğer modellerdeki dalga temasıyla karıştırmamak lazım. Kadran hem degrade hem de dalgalar düzensiz bir şekilde gidiyor. Yani gerçekten denizin yüzeyine bakıyormuşsunuz gibi. Yani bilgisayarla yapılmış ya da CAD ile yapılmış bir çizgi değil. Tabii de kabartma var tabii orada. Tabii çok yumuşak bir kabartma var. Hem desen tercih hem de o deseni uygulama olarak bence TagoAir AquaRaiser bir level yukarı atlamış durumda. Evet, kadran önemli bir detay. Kadran kesinlikle önemli bir detay. Ben burada önemli detaya ek olarak bir de bilezikten bahsetmek istiyorum. TagoAir'in bilezikleri, ben markayı bildiğim bileli gerçekten güzeldir. Yani kimsenin TagoAir bileziklerine şimdiye kadar kalitesiz ya da kullanışsız dediğini ne duydum ne gördüm. Yaklaşık 30 senedir bu markayı ben de tercih ediyorum. Kaydırmalı bir ayar var ve son derece pratik bir şekilde yapabiliyor. Tık 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 diye böyle kademeli olarak geçiyor ve yaklaşık 1 santimlik bir ayar söz konusu. Yani 1 santimlik ayar hem dalgıç kıyafeti üzerine takılabilir hem de aynı zamanda yaz-kış sıcaklık değişiklikleri veya işte bileğin şişmesi, kalınlaşması, kilo alma verme gibi durumlarda da pratik bir ayar imkanı sağlıyor. Bu zaten olması lazım. Yani dalgıç kıyafeti biraz işin tabii yine fantazi boyutu ama yani ister istemez gün içinde bileğimizin boyutunda incelmeler, kalınlaşmalar oluyor. Yani 1 milim, 1,5 milim bu tarz bir saati kullanıp bu tarz bir ayarla günü daha konforlu hale getirebiliyoruz. Bence de. GMT modellerinde tabii ki GMT özelliğinin kullanılabiliyor olması için gece gündüz ayrımı farklı renklerde yapılmış. Elimdeki lacivert degrade kadranlı olan modelde lacivert ve siyah bir bezel minesi var. Bunu da hatırlatmış olayım. Eski modelle yan yana konulduğunda bariz bir fark olmasa da ben yine de eski modeli de bilen biri olarak bilezik kasa geçişinin ve arka kapaktaki hafif incelmiş, birazcık daha arkaya kasaya doğru yaklaşmış yüksekliğin saatin bilekte güzel taşınmasına faydası olduğunu düşünüyorum. Evet, rubber kayış da. Rubber kayış çok güzel. Yani hani oyunu değiştirecek bir detay. Bir anda saat müthiş hafifliyor. Aynı zamanda çok güzel bir yaz saati haline dönüşebiliyor. Bu LVMH grubu, TagoAir'in de içinde olduğu grup son dönemde bir CEO değişikliklerine gitti. TagoAir'in başına gelen dostumuz da bir anda 6 aydan sonra, hatta 9 ay mı 6 ay mı, Julian Tornare oradan Hublot'un başına geçti. Bu kısa dönemli CEO değişiklikleri markanın DNA'sı ile ilgili, markanın yönetimiyle ilgili bir fark yaratır mı? Olumlu ya da olumsuz yönleri ne düşünüyorsun? Yani şimdi markaların genel itibariyle ürün gruplarında, tasarımlarında, pazarlama stratejilerinde CEO'ların mutlaka önemi büyük. Fakat bazı CEO'lar markanın DNA'sını, mirasını koruyarak yola devam ederken bazıları bunu yıkarak devam ediyor. Yıkma konusunu mutlaka kötü olarak algılamamak lazım. Değiştirmek diyelim. Değiştirmek yani bunu kökten değiştirmek olarak gidiyor. Bana göre Tudor'un yaptığı mesela Heritage Black Bay efsanesiyle birlikte yeniden küllerinden doğması tamamen CEO'sunun geleneksel şekilde düşünmeyip oyunun kurallarını bozmaktan çekinmemesiyle ortaya çıkmış bir şeydi. Hakeza Biver'in de elini değdirdiği yerlerde ne kadar güzel işler yaptığını biliyoruz. George buraya da değdi canım. Tabii. George Kern'ün Breitling mesela yaptıklarını biliyoruz. Bunun yanı sıra Terry Nataf'ın da Zenith'e yaptıklarını biliyoruz. Yapmaz olaydı yani. Öyle de bir durum var. Bu kadar kısa zamanda nasıl bir değişiklik oldu? Ben TagoAir'in mirasına çok bağlı bir marka olmasından dolayı CEO değişikliklerinin tasarım diline yansımayacağını düşünüyorum. Yani mutlaka tabii kendilerine göre bazı şeyler yapabilirler ama bence bir CEO pazarlamayla ilgili değişiklikler yapabilir veya birim fiyata ne kadar iyi bir saat ya da ne kadar fazla özelliğe haiz bir saat yapabileceği konusunda değişiklikler yapabilir. Mesela maliyet hesaplamaları farklı olabilir. Ya da der ki biz 3000 franka şu saati satacağız ama artık 72 saat güç rezervi bir mekanizma koymamız lazım diyebilir. Bu marka için zor bir adım olabilir. Biz kullanıcı tarafında çok hissetmesek de. Ama tasarım manasında ben TagoAir'in kısa zamanda geçirdiği CEO değişikliklerinin markanın özüne bir şey katmayacağını ya da değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Zaten tabii böyle bir tasarımın ortaya çıkması minimum 3-4 senelik bir süreç, bir Ar-Ge arkasında çok ciddi bir çalışma var. Evet, biz artık AquaRacer kadranlarında kalibre 5 yazısını göremeyecek miyiz Burak? Evet, kalibre 5 yazısını göremeyeceğiz. Ben sevindim açıkçası. O böyle bir ne bileyim yani bunun bir parçası gibiydi aslına bakarsan. Ben o kalibre 5 kısmını şöyle söyleyeyim, biraz daha TagoAir'in motor sporu temalı modellerine yakıştırıyordum. Sanki arabanın arkasındaki monogramları hatırlatmıştır bende. TagoAir ne yaptı? TagoAir tabii ki LVMH grubun verdiği güçle birlikte Cellita'nın kardeş şirketlerinden AMT ile anlaşıp özel bir proje yürüterek kendi saatine özel bir kalibre tasarlattı. AMT'yi de bilmeyenler olabilir. AMT de Cellita'nın
ne diyelim, bir üst düzey kalibre yapan bölümü mü diyelim? Nasıl tanımlayabiliriz? Biraz daha nasıl diyeyim, higher grade dediğimiz daha üst sınıf saatlere yönelik kalibre yapan şirketlerinden biri, bir kardeş şirketi. İkisi beraber çalıştılar ve saatin özelliklerine göre bir kalibre tasarlandı. Bu kalibrelerden bir tanesi date özellikli, bir diğeri de GMT özellikli ama ikisi de aşağı yukarı aynı tabanı kullanıyorlar. Burada en çok dikkati çeken unsur tabii ki 80 saatlik güç rezerv süresi. Her zaman söylüyoruz weekend proof 3 gün. Artık TAG Heuer'in baz kalibresi de TAG Heuer AquaRaiser 300'le birlikte bu 3 gün barajını geçmiş durumda. Evet. Genel manada böyle bir dalış saatinde GMT fonksiyonu hakkında senin kişisel fikrini öğrenebilir miyiz? Ben daha önce de aslında videoda söylemiştim. Şimdi tasarımsal manada GMT özelliği dalgıç saati özelliğiyle birbirine çok benzer bir altyapı kullanıyor. İkisinde de dönebilen bir bezel var. Bir tanesi ilerleyen zamanı görebilmek için tek yöne dönerken diğeri farklı zaman dilimlerini izleyebilmek için iki yöne dönebiliyor. Birbirine bu kadar yakın, aynı zamanda sportif ve günlük kullanıma uygun iki modelin birbirlerinden ayrılan küçük tasarımsal farklarla İki konsepti de aynı kasa bünyesinde, bilezik bünyesinde, mekanizma bünyesinde toplayabilmesi bence güzel bir şey. Ya ben bu işi hem stratejik olarak firmaların yapmasını destekliyorum. Çünkü gerçekten uygun fiyatlı örnekleri bu sayede ulaşabiliyoruz. Bambaşka sıfırdan bir GMT saat tasarlamakla bir dalgıç saatine GMT fonksiyonu eklemek arasında dağlar kadar maliyet farkı var. Bence bunu yapmaları gerekiyor. Artı ben tasarımsal olarak baktığımda zaten özellikle gözlüksüz şu gözlerimle burada bir dalgıç saati görüyorum. Yani GMT kolunu kolay kolay göremiyorum da. Dolayısıyla tasarımsal manada beni rahatsız etmiyor. Ben koluma bir dalgıç saati taktığımı düşünüyorum. Evet. Öyle söyleyeyim. Ama kazara bu dalış saatiyle seyahat edersen de hem kendi ülkenin, kendi yaşadığın yerin hem de gittiğin yerdeki yerel saati de beraber takip edebileceğin bir saate sahip oluyorsun. Peki bizim klasik sorumuza doğru gidiyorum. Yani sen gerçi de birkaç tane farklı model konuşuyoruz ama genel anlamda AquaRacer'ın bu yeniliklerinde, bu güncellemelerinden sonra değiştirmek istediğin bir şey var mı saatte? Ben bu konuyu düşündüm. Aslında AquaRacer'la ben 2000'li yılların başında tanışmıştım ve iki modelini kullandım. Dediğim gibi o yıllarda kullandığım modele en yakın modern AquaRaiser olduğu için çok memnun kaldım. Modeli çok beğendim. Çok fazla değiştirmek isteyeceğim bir yer yok. Sonuç itibariyle karakteristik köşeli, bezeli, birazcık daha güçlü, kaslı kasası hala duruyor. Sadece bileziğin klipsinin biraz fazla kalın olduğunu düşünüyorum. Kalın derken? Geniş yani, enli o şekilde söyleyeyim. Ve birazcık daha en azından 1 milimetre daha taper olsaydı bilezikte, biraz daha aşağı ince inseydi saatin kafası daha güzel durabilirdi bilekte, daha öne çıkabilirdi. Çok fazla değil, 1 milimetrelik bir incelme daha iyi olabilirdi. Onun dışında yani bunu da kusur olarak söylemiyorum, sadece tasarımsal manada aslında bahsediyorum. Biraz senin Grand Seiko White Pearl'ün bileziğini andırıyor. Yani hiç taper yok diyemeyeceğim ama yoka yakın bir taper var. Dolayısıyla gözlerim hafif daha incelen bir toka aramadı değil. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Bir soru daha sorayım sana, unuttum. Bu arka kapağın solid olması, kalibrenin görünmemesi böyle bir saat için sence bir dezavantaj mı? Niye soruyorum? Çünkü bu artık böyle hani giriş seviye olmasa bile dalış saatlerinde bir gelişme yaşayacak kişiler için giriş seviye denilebilir. Buradan farklı fiyat segmentindeki saatlere çıkabilir. Orada hani o kalibreyi görme hissiyatı vardır. Yani senin benim için pek yok 20 sene sonra, 25 sene sonra ama yani daha böyle ilk saatlerini alan kişiler için o arkada camın üstünden kalibreyi görmek güzel olmaz mıydı? Evet, saat hobisinde yeni başlayan veya yeni başlayanın bir kademe üzeri olan insanlar için mekanik mekanizmayı görebilmek büyük bir keyif. Rotoru dönüyor falan. Tabii yani ona kesinlikle katılıyorum. TAG Heuer'in aslında AquaRaiser dışında motor sporları temalı modellerin hemen hemen hepsinin arka kapağı cam. İlla böyle bir talep varsa o modellerden birine yönelmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum kendi adıma. Çünkü arkasında çok güzel bir logo var ve bu klasik bir logo bu arada. Yani ilk AquaRaiser'dan beri kullanılıyor. Bu logoyu, bu güzel kapağı, mekanizmayı görebilmek için feda etmezdim. Diyorsun. Aynı zamanda ne kadar teknolojik olursa olsun içinde kullanılan mekanizmanın çok da izlenmeye değer olmadığını da affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Sen hangi varyasyonu tercih ederdin? Bunu çok beğendim, GMT'yi. Hem lacivert hem siyah benim zaten en çok giydiğim renkler olduğu için malum markanın bekleme listeli modelini de erişemeyeceğimizi düşünecek olursak ben bu kombinasyonu gayet beğendim. Düşünecek arkadaşlara da tavsiye ederim. Bunu da TAG Heuer Butik'teki arkadaşlarımıza bir mesaj olarak buradan gönderiyoruz. Merhaba diye böyle söylüyorum. O zaman teşekkür ediyoruz Burak. Ben teşekkür ederim. Benim için zevkti. Bu saati böyle derli toplu bir saat ve güzel bir inceleme oldu. Umarım. Bütün detaylarından bahsettik. Peki çok teşekkür ediyoruz ve iyi hafta sonları dileriz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.